Beyaz peynirli poğaçalar ve çaylar hazırsa yeni video başlıyor. Oynat evladım. Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusunu anlatmadan önce her zaman olduğu gibi yanımda yine konuğum, ünlü ekonomist, maliyeci, ombudsman ve baş danışmanım, sevgili karım Emel Merhaba. var. Evet, şimdi Amerika'daki ikinci ayımızı doldurduk. Evet. Ve aslında her hafta çekmeyi planladığımız videoları böyle biraz arayı açtık ama bence bundan sonra biraz daha arayı kapatarak her hafta bir tane video atalım. Kısmet diyelim. Çünkü atalım dersek yalan Olmuyor mu? söylemiş Tamam. oluruz. Atmaya gayret ederim. Çünkü burada hayat çok erken başlıyor. 5.30'da falan kalkıyoruz. Gerçekten çok yorucu oluyor. Çocuklar çok erken gidiyorlar okula. Nasılsın bu arada? İyiyim vallahi. Biraz yoruldum, bugün çalıştım. Evet, biz de yeni işlerim görüşüyoruz şu İşlerim anda. vardı. Koşturdum. Sabah da çok erken kalkıyoruz. Onun da Sabah etkisi çok erken var. kalkıyoruz gerçekten. Burada saat 5.30'da hayat başlıyor. Saat 6'ya 10 kala falan çocuklar kalkıyorlar. Ve 6.30'da servisleri geliyor çünkü ilkokul çok erken. Bizim de hayatımız 5.30'da başlıyor onlarla birlikte. Tabii gün içerisinde de çalıştığımız için yoruluyoruz. Çok Türkiye'de aslında alışık değildik bu kadar erken kalkmaya. Evet. Ama bence şöyle bir güzelliği var erken kalkmanın. Onu da burada zaruretle bence öğrendik. Ve benim hiç sevmediğim bir şeydir erken kalkmak, biliyorsun. Evet. Aslında erken kalkmak güzel. Günü çok iyi kullanabiliyorsun. Gün bitmiyor. Gün bitmiyor. Benim hiç alışık olduğum bir bitmiyor şey yani. değil açıkçası. Hiç Türkiye'de hani yapabildiğim bir şey değildi bu. Erken kalkma konusu. Ama burada mecburiyetten, Sabah 10'da falan ofiste oluyordun Ceyhun yani. evet, mecburiyetten burada zaman. öğrendik. Tavsiye ediyorum ama bence yine zorunluluk olmadığı müddetçe kalkılmaz diye düşünüyorum. Şimdi mesela önümüzdeki hafta çocukların okulları tatil. Çok erken kalkabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Bu bir alışkanlık haline bizde gelmez. Bence gelir. Çünkü oluyorsun. Geçende de olmuştu böyle, çocuklar bir gün okula gitmemişti. Hani vücut ona alışıyor bence bir süre sonra. Ben yine erken uyandım yani saat. Benim alışmaz vallahi. Beni bırakırsan ben ona kadar uyurum. Şimdi bugün videonun başına dedim, ünlü ekonomist, ombudsman, baş danışmanımız, finans müdürü, finans uzmanımız, her şeyimiz bizim evimizin, ailemizin. İşte sevmediğim mevzu. Ama mecbur yani. Para Ama bunu sen olaylarını iyi hiç yapıyorsun sevmiyorum. hesap kitap işini. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Buradaki bir aylık maliyet çıkartalım. Evet. Aslında yani birçok soru geldi. Instagram'dan yazan oldu, YouTube'dan yazan oldu. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. YouTube'da vay kardeşim Amerika'ya gittiniz, Türkiye düşmanı oldunuz. Ya arkadaş, niye Türkiye düşmanı olalım? Hasta mısınız siz ya? Adam yazmış oraya, işte Amerika'ya gitmişsiniz, Türkiye'yi kötü. Ya niye Türkiye'yi kötüleyelim? Orada yaşadık 40 sene. Evet. Ömrümüz olursa burada yaşarız 40 sene. Belki burayı beğenmeyiz, bir başka yere gideriz, bir başka yerde yaşarız 20 sene. Kendi vatanımızı, kendi toprağımızı niye kötüleyelim be adam? Ya bir de çok absürt konuşanlar oluyor. Onlar çok kale almamak lazım bu tarz Ya insanlar. kale Şöyle almıyorum söyleyeyim. da. Hani senin karşına geçip de konuşamayacak insanlar orada klavyenin karşısında. Maval okuyor işte. Martaval. Aynen Ya öyle. ama şunu söyleyeyim yani. Yazmış oraya işte Türkiye'deki eğitimi beğenmiyor. Evet, beğenmiyorum. Türkiye'de çocuklarını niye devlet okuluna göndermedin? Ya imkanım vardı, özel okula gönderdim. Ama sadece ama ben şunu imkan söyleyeyim. meselesi de değil aslında. Ama şunu bak, ben sözünü kestim. Şunu söyleyeyim yani. Şimdi ben bütün eğitim hayatımı devlet kurumlarında geçirdim. Sen Evet, de öyle. Ben de öyleyim. Benim okulluğumun üstünden herhalde bir ilkokula başlama 35 sene önce falan başladık okula. O günkü devlet okullarının pozisyonlarıyla bugünkülerin arasında bence uçurum var. Ben çok mutluydum okuldan. İlkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden. Hiçbir şikayetim yoktu. Tabii Ki bizim ki zamanımızda bu kadar çok özel okul da yoktu. Biz Bursa'da, sen de Bursa'da büyüdün. 2 tane, 3 İki, tane üç maksimum vardı. Şimdi var. gelmiş bana oradan adam anlatıyor ya, işte ya ülkemi niye kötüleyeyim ya? Emin ol, sen benden daha az ülkeni, vatanını seviyorsundur. Sen benim ülkemi, vatan sevgimi nasıl sorguluyorsun? Sen, bu ne cüret? Ben bunu anlamıyorum insanlarda ya. Gel karşıma otur. Nasıl Bana bir- diyor ki sen diyor Nasıl bir özgüven bilmiyorum. Türkiye'de diyor oraya gideceksin diyor, buradaki insanlara burs verseydin diyor. Ya nereden biliyorsun vermediğimi?
Ha, onu diyeceğim. Onu Mesela anlıyor. şimdi Benim adıma adam hikaye anlatıyor. buna yorum yapan bir kişi, tamam mı? Şimdi önce karşındaki insana bir bakarsın, tamam mı? Google'da aratırsın, işte bu adam neci, ne yapmış şimdiye kadar? Yani ben 15 yıldır ticaret yapan girişimci bir kadınım. Sen keza yine kendi şirketin var. 20 20 yıldır yıldır çalışıyorum ticaret yapıyorsun. Yani o adam bu hayata 10 defada gelse bizim verdiğimiz vergileri, ödediğimiz sigortaları hayatı boyunca devlete sağladığımız finansal kısmını bir tarafa bırakıyorum. Eğittiğin, onu söyle yani. birçok üniversite yeni mezun olan arkadaşlara iş olanağı sağladın, istihdam yarattın. Yani bu onunla kendi kıyaslayamazsın. Ya ben kıyaslamaman kıyasladığım lazım. şey değil ama insan biraz bence böyle bir aynaya bakmalı yani. Yazmış oraya. Ben bu kadar ülke gezdim, kendi vatanım. Ya tamam kardeşim ya. Tamam, Buna en bu iyisi kadar sensin yer bak. bile Sen en iyisini vermemeliyiz sen bence. biliyorsun. Bunu bu kafadaki aslında herkese söylüyorum. Bizim Türkiye'deki iş hayatımız hala devam ediyor. Türkiye'deki bağımızı Evet. kopartmış değiliz. Hala oraya gidip gelmeye Hala vergi niyetimiz var. ödemeye devam Evet. ediyoruz. Hani orada hala bizim STK'larla yaptığımız iş birlikteliğimiz devam ediyor. Ya benim mesela Amerika'ya gelmekteki en büyük amaçlarımdan bir tanesi şu. Türkiye'deki kendi sektöründe, yazılım sektöründe Türkiye'de üretilen ürünlerin yurt dışına aslında ihracatını, yani özellikle buraya ihracatını yapabilir miyiz? Hep onu konuştuk biz. Evet. Ben bir derneğin yönetim kurulundayım. Bu kendi yönetim kurulumuzda, başkanımızda hep bunları konuştuk. Şimdi gelmiş bana orada adam anlatıyor. Ya kardeşim sen izleme ya bu videoyu, tamam bak. Abi, sen şey burada var kapat. Bundan sonra dinleme. Ceyhun, bir tane spor şey var ya, neydi adamın adı? Seda Sayan'ın eski kocası. Sinan Diyor ya, Engin. Seyretme Heh. Dana. Seyretme kardeşim Onu buraya sen. koy, tamam mı? Sen seyretme. Seyretme lan! Seyretme dana! Sen izleme ya. Ben niye ülkemi kötüleyeyim? Yani çok uzattık mı bilmiyorum ama bir daha söyleyeyim. Bir daha da bu konuya girmem herhalde. Yok, Ülkemi evet. kötülemiyorum. Gerek yok. Bil yani. Benden milliyetçi değilsindir. Benden Atatürkçü değilsindir. Bunu da kafana sok. Bunlar sana rahatsız ediyorsa kapat. İzleme kardeşim. Boş ver. Sen niye beni izliyorsun ki zaten? Evet. İzleme ya. Başka şey izle. Neden merak Milyarlarca ediyorsun? video var. İzleme ya. Neyi merak ediyorsun sen? Evet. Bundan sonrasını benim fikrime yakın olan insanlar izlesin. Merak eden insanlar izlesin. Buralarda ne oluyor, ne bitiyor? Ben kendime ne katabilirim? Ya da güzel vakit geçirebilir miyim bu videoyu izleyerek diye düşünen insanlar izlesin. Art niyetli insanlara ihtiyacım yok kardeşim. Ben bıkmışım zaten negatif enerjiden. Negatif enerjinizi lütfen başka yerlere aktarın. Hadi şimdilik size güle güle. Biz kalanlara devam ediyoruz. Emel'ciğim şimdi gelelim asıl konuya. Burada şunu çıkartalım bence. Bir aylık buranın maliyeti ne? Ama şey yapma, biliyorsun maliyet işlerinde aslında bir alt limit var. Üst limit hiçbir zaman yok. Türkiye'de de yok. Dünyanın Evet, hiçbir yerinde yok. tabii. Yani yaşam standartları normal normlarda olmak kaydıyla burada nasıl bir finansman durumu var? Nasıl bir insanlar buraya gelirlerken, çünkü bana hep şunu soruyorlar. Nasıl gelebiliriz? O ayrı bir konu ama geldikten sonra yaşam maliyetlerini planlamak lazım. Şimdi yaşam maliyetlerini planlamadan cebinize, kafanıza göre bir parayı koyduğunuzda bu para, siz 10 birim zaman olarak planlıyorsanız 3 birim zamanda, hatta belki 1 birim zamanda bile yiyebilirsiniz bu parayı. Tabii Çünkü burası para harcamak için müthiş bir yer yani. Ya çünkü bir de Acayip çok yani, değil mi? cezbediyor. Çok Yani cezbediyor. o mağazalar, marketler inanılmaz insanı cezbediyor. Yani para Alıyorsun harcamak için yani. çok imkan var. Çok. Hani o yüzden bir bütçeyle gelmek lazım buraya ve bizim hani videodan önce seninle konuştuğumuz şey şuydu. Buradaki insanların, buraya gelmeye niyeti olan insanların ne kadarlık bir aylık maliyetle ilerlemeliler. Gelirleri olması gerekiyor aylık. Gelir olabilir ya da kenara koydukları, ya da evini satmıştır, arabasını satmıştır. Demiştir ki kendine, ben bir sene bir avans verdim burada kendime. Bir sene tutunmaya çalışacağım. Ya da yakacak bir senelik parası vardır. Bunun aylık olarak tutarı ne? Ve bunları neler olarak basamaklandırıyorsun? Ya şöyle, bence işte biz 2 yetişkin 2 de çocuğumuz olan bir aileyiz. Tabii çocuklarımız ilkokula gidiyor. Yaklaşık olarak aylık yeme, içme, ev, her şey, bir ailenin gideri burada $5.000. Bunu parçaladığın zaman Bunu ben birkaç tane not aldım aslında. Şey yaparız, onları konuşuruz, üstünden geçeriz. yani $5.000 yakaladığı standart aslında bence orta üst sınıf Evet. kategorisinde bir standart. Kesinlikle öyle. Şöyle, çünkü burada bazı şeyleri uzun vadeli satın alma şansın var. Hepsinden bahsederiz şimdi. Ve bu uzun vadeleri de düşük oranlarla yakalayabiliyorsan eğer, bu $5.000 aslında birçok şeyi
sahiplenmiş oluyorsun. Tabii. Şirketin ajandası reklam olmuyor değil mi? Şirketimin ajandasını kullan. Şimdi ben biraz not aldım. Nereden başlayalım? Kiradan mı başlayalım? Olur, Büyük kiradan giderler olarak. Sonrasında da market şeye geçeriz. Şimdi burada ev kiraları tabii yine o da kişiden kişiye değişir ama yaklaşık olarak işte 2+2, 3+2 dediğimiz işte 3 oda, 2 banyo veya 2 oda, 2 banyo burada olan. ev sınıflandırma sözünü kesiyorum. Bunu da bazıları yazıyor. Hanımının sözünü çok kesiyorsun falan. Kesmiyorum kardeşim. Sohbet ediyoruz. Tamam. Bunu da yazıyorlar. Burada Türkiye'deki bir şey yok. 3+1, 3 oda bir salon diye bir mantık yok. Buradaki ilanlarda işte 2+2, 2+1 şu oluyor. 2 oda ve 2 banyo ya da 2 oda bir banyo ama yine bir salonu var mutlaka evlerin. Evet. O şekilde bir senin söylediğin şeyi yanlış anlamasınlar diye düzelttim. O şekilde bir sınıflandırma var burada. Ya burada kiralar yaklaşık tabii ki standarda göre biraz değişiyor ama ortalama olarak alırsak $2.000 ile $2.300 arasında değişiyor. Bu da ha apartman olmuş, ha müstakil küçük bir bahçeli bir ev olmuş, hiç fark etmiyor açıkçası. Ama apartman dediğim 2 katlı, 3 katlı apartmanlarda bizim şu anda yaşadığımız, mesela biz burada onu tercih ettik. Masrafları daha az gider olarak. Örnek veriyorum, işte apartmanda yaşıyorsanız işte $2.000 bir aylık kiranız var. 2+2 için bahsediyorum bunu. Ama içinde su dahil buna. Su bir herhangi bir masrafınız yok, bir faturanız yok. Elektrik faturasına bahsedersek işte bir ay $60 geliyor, bir ay $66 geliyor. Yani yaklaşık elektriğin içinde de bu arada ısınma da var. tabii burada şey yok. Doğal bizim oturduğumuz yer, diğer yerleri bilmiyorum ama burada doğal gaz diye bir şey yok. Elektrikle klima, havalandırma sistemi var. Onunla ısınıyorsun. Elektriğin içerisine şey de dahil. Isınma da dahil. Ocak da dahil. Tabii. Evin kendi elektriği dahil. Bir tek ona $60-66 civarı bir şey geliyor. Yani 2 ayda üst üste gelen bu elektrik faturası olarak. Kiraya ek olarak bu tarz yerlerde $50 bir işte çöp vesaire aidat gibi düşünebilirsiniz, genel giderleri. Yönetim gideri gibi valla bence bir o ücreti var. aidat değil Emel. Çünkü baktığın zaman sosyal donatı olarak burada çok fazla şey var. Bu tip sitelerin ev sahipleri yok. Bunlar işletmelere ait yerler ve burayı işletmeler işletiyor. Aslında kiraya da dahil gibi düşün aidatı. Aynen öyle. O $50 tamamen İşletme ücreti. gideri gibi. Evet. Çöptür, işte çok böyle genel temizliktir. Evet. Belki ona benzer şeyler için alıyorlar onu. Onun haricinde giderimiz var. İşte internet ve 2 tane cep telefonumuz var. Bu da yaklaşık ortalama $100 gibi bir rakama tekabül ediyor. Ama bu zaman içerisinde, biz şu an 2 ay oldu ama bir takım kampanyalar çıkıyor. Sene dolduğunuzda yenilerken size indirim teklifleri geliyor. Rakip markalara geçebiliyorsunuz. O zaman daha da rakam düştüğünü söylüyor herkes. Bu bizim ilk girişteki internet ve cep telefonu faturalarımız. Yani bunları şöyle bir topladığımda sadece evle ilgili giderimiz $2.210 yaptı. Güzel. Bence makul. Yani buranın gelir standartlarına kıyaslarsan güzel. Sonrasında neler geliyor? Mesela çocukların okuluna ne kadar para veriyoruz? Onu mesela şimdi çocukların okuluna hiç vermiyoruz. Nasıl vermiyoruz? Hiç mi vermiyoruz? Hiç vermiyoruz. 0 mı? 0 lira. İlginç. Burada mesela yaparken de, okul seçerken de özellikle yüksek puanlı iyi bir okul tercih etmiştik. Özel bir eğitim sistemi de var aynı zamanda bizim çocuklarımızın gittiği okulda. Çocuklar inanılmaz eğlenerek okula gidiyorlar. Özellikle Eylül matematikten biliyorsun mesela sıkılırdı Türkiye'de, ya işte yapmak istemezdi, çözmek istemezdi, çarpmalar, bölmeler. Şimdi okuldan bir geliyor, anne bugün matematikle ilgili ne yaptık biliyor musun? Yeni bir konuya geçtik. Şarkıyla öğretiyorlar anne. Ve problemi çözerken şarkı söylüyoruz diyor. İnanılmaz eğlenceli diyor. Orada şöyle araya gireyim. Tercih ettiğimiz okulda STEAM diye bir model var. İşte Science, Technology, Engineering, Math diye. O yöntemler biraz farklıymış bildiğim kadarıyla. Öyle bir okul tercih etmek istedik biz de. Öğretim metodları farklı ve ondan sonraki süreçlerde daha yüksek okullara gittiğinde farklı kanallara o okuldan mezun olduğu için geçebiliyor bildiğim kadarıyla. Mesela ev için hani onu söylemem lazım. Bence en önemli kriter, çocukları varsa ya da uzun vadeli ev kiralayıp çocuk sahibi olacaklarsa insanlar mutlaka
İlk, orta, belki de lise puanlarına baksınlar çocukların yaşlarına göre. Çünkü eğer bölgesinde iyi puanlı okul yoksa başka bir okula ya yazdıramıyor ya da Yazdıramıyor. yazdıracaksa bile servis vesaire konularla onlarla ilişkilendiremiyor çocuğunu. Servis gelip almıyor vesaire. Servise kaç para veriyorsun? 0 lira. Her sabah şuradan alan servise de mi para vermiyor? Bak O şimdi, sarı otobüse şimdi para yine o vermiyorum. adam diyecek ki sen ülkeni kötülüyor. Hayır kardeşim, yine bir izliyorsun muhtemelen, burada hala izliyorsun sen. Biliyorum izlediğini. Ülkeyi kötülemiyorum, tamam mı? Ya şu çok güzel bir şey. Burada mesela işte bir beyzbol maçında kadına soruyorlar. Diyorlar ki işte lise çok güzel bir lise. Hani çocuğunuzu buraya gönderiyorsunuz. Ne kadar okulun ücreti, ne kadar bir para ödüyorsunuz? Kadın diyor ki ne parası kardeşim, yani ben bu ülkede çalışıyorum, vergi veriyorum. Benim burada bir evim var. Biz yıllık ne kadar vergi veriyoruz biliyor musunuz siz? Tabii ki benim çocuğum böyle bir okulda okuyor. Devlet bunu Hakkı vermek bunun. hakkım diyor yani. Tabii. Ama biz yani verdiğimiz vergilerin haddi hesabı Hesabı yok. Ben mesela hizmet sektöründeyim. Bir hizmet faturası kesiyorum. Yarısından çoğunu devlete veriyorum. Kalanından da şirket giderlerini çıktıktan sonra cebime de para koymak için ondan da tekrar vergi Vergi ödüyorum. vermekten gocunan kimse yok aslında Yok, da. ben hani problem vereyim zaten vergimi. karşılığını Ama alamıyorsun bir nevi. kalan cebime koyduğum Evet. paradan da çocuğumun o eğitim masrafını öderken okula, orada da tekrar KDV ödeyerek Evet, oraya onda da da- vergi onda da bir veriyorum. saçmalık Yani var. çok inanılmaz bir vergi cenneti olduk. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Herkes memnun. Memnun herkes ya, gayet güzel, böyle devam. Geçelim. Çocuklarla ilgili ne ödüyoruz? Bir şey ödüyoruz okula bu arada. Kitap, biz okula başladık. Kitap ücreti ödemedik, kalem ücreti ödemedik. Hiçbir şey ödemedik. Okula şu Hiç ana kadar... kitap alın, kalem alın, özel şöyle ya burada bir şey anlatacağım, bir dakika. Ne anlatacağız? Türkiye'deki özel okulda başımıza gelen çok bizim canımız sıkan bir konu anlatacağım. Şimdi bizim kızımızla oğlumuzun arasında bir sınıf fark var. Yani kızı 3'e gidiyorken oğlan 1'e gidiyor. Kızın 3. sınıfa geçerken ilkokul 1'den kalan kitapları, hikaye kitapları, bunlar şey değil yani ders kitapları değil, Ders hikaye kitapları kitapları değil, evet. satmışlardı o zaman bize 15-20 tane böyle. Aldık. Okuma kitapları, yani okumayı öğreniyorlar. O zaman şey de değişmemişti. Sanırım bu sene müfredat değişti. Müfredat değişmemişti. Kuzey İlkokul 1'e başlarken bize aynı kitapları bir daha aldırmak istediler. Dedim ki bizde bunlar var. Yani niye benden Evet. bir daha para alıyorsun? Bizde bunlar var kardeşim. Ben bir daha aynı şeyi almak mantıksız, anlamsız yani. Üstünde bir karalama, bir çizik, hiçbir şey yok. Bu hikaye kitabı ne olabilir birinci sınıf çocuğun kitabında? Yok, mecbursunuz alacaksınız, mecbursunuz alacaksınız. Dedim ben bu çocuğun bu kitaplarını almıyorum kardeşim. Çünkü Kitapsız birebir olarak hikaye göndereceğim. kitapları ve ilkokul 1'de de yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim, o kadar fazla hikaye kitabı var ki çok güzel bir şey, okumaya teşvik ediyorlar. iyi ama- Ama kitaplığımızda aynı kitaptan var. Ya dedim ki siz bu çocuklara okulda tasarruf etmeyi öğretiyorsunuz. Gereksiz yere kağıt israfı olmasın diye öğretiyorsunuz. Bana gelip burada kitap bir daha aynı kitapları alıyorsunuz. Fark var mı? Bir tane farklı kitap yok. Biz Bana- değiş tokuş yapardık. Yani Aynen öyle kitaplarımızı. olurdu. Bizim üst sınıfta kalan birisi alt sınıflara verirdi kitabını. Hikaye kitapları değil, normal kitapları da Normal verirdi. kitaplarda, evet. Mesela tarih, coğrafya gibi kitapların üstünde çok işlem olmayacağı için onlar altlara giderdi. İnat ettim, almadım. Sonra beni aradılar, dediler ki işte siz gelin, kimse duymadan bunları çözelim, halledelim. Ama ilk başta sana Ya o- şey olacak dediler iş mi yani hepsini birden almanız gerekiyor. Bunu- Almıyorum dedim. Ben bu çocuğu okula kitap almadan göndereceğim. Hadi bakalım. dedikten Hodri meydan sonra- dedim. Orada biraz iş değişti. Yani şuraya getireceğim konuyu. Burada mesela bayağı uzun zamandır gidiyorlar okula. Bir ay geçti herhalde, değil mi? Tabii işte Biz üçüncü 2 ayımız. aydır buradayız. Gelir Evet. gelmez bir hafta sonra Ya sonra başladılar başladık. zaten. Hiçbir şey almadık. Yani kalem koyduk bir ara çantalarına. Yani Kuzey Baba kalem falan da koymayın. Orada her şeyimiz Evet. var dedi. Belki biz buraya geç geldik. Okullar başladıktan sonra geldik. Ondan belki almadık diye düşünüyorum ama tam Evet, da emin ilk değilim. aşamada ufak bir kırtasiye alışverişi Yapılıyor mu? yapılıyor. Onu biliyorum. Ama o da çok Cüzi bir şey mi? çok cüzi bir Yani rakam yani. şu ana kadar bir şey almadık. İsterlerse tabii götüreceğiz ama Okulda kullandıkları ofis programları, evet, kullandıkları onlar var. uygulamalar, Microsoft hepsinin- Office'in bütün özellikleri olan sürümünü 2 öğrenciye de ücretsiz veriyorlar. Onun haricinde şey veriyorlar mesela, ben çok şaşırdım ona. Canva veriyorlar. evet. O Bu da tasarım ücretsiz. programı ücretsiz Canva veriyorlar. Onu kullanıyorlar. Ve okulda da konumuz okul değil ama hani çok kısa geçeyim. Okulda da
her şeyi ya bir aplikasyona bağlamışlar ya bir web sitesine bağlamışlar. Her şey online. Öğretmenlerle istediğin zaman mailleşebiliyorsun, yazışabiliyorsun falan. Öyle güzel bir şey. Bunu kısa geçeceğim, daha detaylı anlatırız. Tamam. Okul masraflarımız Okul masrafımız sadece şu var. Yemek var abi. Yemek masrafımız var. Yani günlük olarak Kişi bir başı. menü çıkıyor okulda. Kişi başı günlük 5 dolar. ama şöyle bir şey. Fix menü değil yani hangisini alırsa ona göre fiyatlandırıyor. Hepsini alırsa 5 dolar tutuyor. Evet, hepsini alırsın. Hani işte salata var, meyve var, yemek var, başka şeyler var. Dondurma var, içecek var. Hepsi Almazsa ne hepsini alırsa. 3 dolara da 2 dolara da yiyebilir. Evet. İstiyorsan sen de gönderebiliyorsun. Almak zorunda da değil bu arada. 5 dolardan 20 gün okula gidiyorlar. Bir çocuk 100 dolar yapıyor aylık olarak onun da masrafı. O da 200 dolar yapar 2 tanesi. Onun haricinde giderlerden şeye gelelim. Araç kısmına gelelim. Mesela burada işte tabii her bütçeye göre araba var. Yani 3.000 dolara da var, 5.000 dolara da var, 10.000 dolara da var. Sıfır araç alırsanız işte 45-50 bin dolara da araba var. Bu tamamen tercih meselesi. Ama ben şöyle bir örnek verecek olursak yaklaşık olarak işte 45 bin dolarlık sıfır bir arabayı Bu arada 45 bin dolarlık sıfır bir araba çok lüks bir arabadır. Yani burada 30 bin dolara falan iyi bir araba alabilirsiniz. evet Sıfır yine iyi işte hibrit ve neredeyse bütün özellikleri olan sedan ya da işte daha kompakt SUV bir araç alabilirsiniz 30 bin dolara sıfır. ben biraz daha üst Senin bahsettiğin 45 bin dolar bayağı iyi bir segment. segment. Bunu da 3.000 dolar peşinatla sahip olabiliyorsunuz. Aylık bir kredi ödeyerek. Bunu da aylık kişiye göre ne denir ona? Kredi puanı mı? Kredi puanına göre veya işte vize türüne göre Şimdi şöyle Türkiye'deki bir kredilendirme yapılıyor ve 700 ile 800 dolar arası bir aylık taksitiniz oluyor buna. Türkiye'deki kredi puanlamasına benzer bir şey burada da var. Şimdi buraya ilk geldiklerinde insanlar biz de aynı şeyi yaşadık. Kredi puanınız yok. Kredi puanınız olmadığı için yine bir şey satın alabiliyorsunuz. Kimse size bir şey demiyor. Taksitli de alabiliyorsunuz. Yine bir sorununuz yok. Hiç kredi puanınız olmasa bile. Bu arabayı bir peşinat istiyorlar sizden. Bu peşinat rakamı yüksek olabiliyor. Ve bu peşinattan sonra kalan tutarı işte 60 ay mı 72 ay mı daha uzun daha kısa ne kadar alacaksanız ona göre bir oranla çarpıyorlar. Bu oran aslında sizin kredi puanınıza göre değişiyor. Şimdi bizim geldiğimiz vize türünde özel bir kampanya vardı ve çok iyi bir kredi puanı yakaladık. Gelir Evet. gelmez. O yüzden çok makul bir rakama geldi bizim aylık ödememiz. Ama yine de kötü bir kredi puanınız olsa da daha iyi fiyatlı bir arabayı senin de dediğin gibi 700-800 dolar bandında bir rakama alabilirler. Alabilirler, evet. Çok düşük peşinatla alabilirler. Hatta bir arkadaşımız çok yakın bir zamanda hiç peşinat vermeden bir araba aldı. Evet, onların bir yıl oldu buraya geleli. Evet. Onlar hiç peşinat vermeden alabildiler. 700-800 dolar arası aylık bir şey yazdık Evet. arabaya ama sıfır lüks segment bir araca. Bunun da yaklaşık olarak aylık masrafı, kasko masrafı 250 dolar dedim ben. Ama bu Düşüyor. zaman içerisinde yine kaskonuzu yenilerken bir Bu en sonraki yüksek yıl seviye. en Hem yükseği bu. şöyle en yüksek seviye hem de ben bu kaskoyu yaparken hem seni hem beni dahil ettim. Bence orada da bir yüksek Evet. fiyat oldu. 2 kişi olduğumuz için. 6 ay Sayısına göre sonra değişiyor. o şirketten de ya da farklı bir şirketten sizi arayıp bize geçin ya da işte fiyatınızı şuraya düşürdük. Artı bir sene daha uzatmak ister misiniz gibi. Yani bu rakamın 1/3'üne falan kasko yapıyorlar burada. Evet. Şu an bizim kasko fiyatımız 6 ay yüksek. sonra biz de bunu düşürmeyi planlıyoruz. Bunun haricinde bir de araçla ilgili yaklaşık aylık 100 dolar gibi benzin masrafı yazdım bir ailenin. Tabii. Ha, burada şey çok güzel. Mesela araç yıkama kaç dolar vermiştik o gün? 30 dolar mıydı Ceyhun? 25 dolar verdik araç yıkama hizmetine ama bu bir aylık tutar. Yani bir ay boyunca istediğiniz kadar aracınızı isterseniz her gün gidin yıkayın. 25 doları veriyorsunuz. Evet bir parkurlar var. Türkiye'de de var bunlardan. Çok güzel. yeni Onu yeni ben yaptılar. çok beğendim. İçinde işte süpürgesi vesaire her şey var. Bir kere veriyorsunuz bu parayı. Aylık bence çok makul yani. Aylık abonelik gibi. Hangi gün ödersen 30 gün içerisinde o kalan 30 gün içerisinde çok güzel yıkıyor, cilalıyor, kurutuyor falan. Ben memnunum yani. Ben haftada en az Şey 2 de kere çok iyi. dışarıdaki Çıktığınız zaman o süpürgeler falan da çok, kurutmaya onlar da süpürgesi dahil falan. yani. Böyle o da fast food ama yani. Orada da mesela birilerini beklemiyorsun arabanı gelsin, yıkasın, silsin diye. Onu da kendin yapıyorsun. Tabii kendin yapıyorsun. Burada işte benzinini koyarken de kendin koyuyorsun.
Arabanı temizlerken de kendini temizliyorsun. Hani yine hani oradaki makineler yıkıyor ediyor ama ufak tefek şeylerini kendin hallediyorsun. 100 dolar dedin ama 100 dolara şöyle söyleyeyim. 100 dolara aylık 2 depo benzin alırsınız. Ve bu bizim arabanın deposu da çok büyük aslında. Evet. Bizim 50 dolara falan doğuyor. 2 depo benzin yazdım 2 depo yani. benzin doğru. Eğer çok dolaşmıyorsanız bu bence bir depo bile yetebilir. Yeter. Ayda 2 depo yine iyi yani. Bir de buna şey ekledim. Mutfak masrafımızı Evet. ekledim. O da 1000 dolar yaklaşık olarak Onu neye göre böldün? mutfak masrafımız. Onu şöyle, biz işte 3-4 günde bir market alışverişi yapıyoruz. 100 ve 120 dolar arası falan tutuyor. Hadi bunu 3 günde bir yaptığımızı varsayalım. 3 günde bir yaparsak bu da yaklaşık olarak 100 dolardan 1000 dolar yapar. Şimdi şöyle demek lazım. Bu market dediğimiz şeyin içine neler dahil? Yani mesela sebze meyve dahil mi? Tabii her şey dahil. Kasap Mesela ben onun işi, et, şeyleri süt. not aldım az buçuk birkaç tane ürün özellikle hani Tamam. insanlar belki merak ederler diye. Market dediğin zaman iş çok Market- kısıtlı bir şey ya. Temizlik ürünleri dahil mi? Her şey dahil. Tamam. Okey. Yani şöyle temizlik ürünü her zaman alınmadığı için Ama ortalamasını tek tek aldın. ortalamasını aldım evet. Burada market denildiği zaman biz başka bir yerden alışveriş yapmıyoruz. Bir pazara falan gitmiyoruz. Var mı burada acaba öyle bir şey? Burada var evet. Öyle Çiftliklerde mesela işte hayvan bakanlar var. Sebze pazarları falan oluyormuş ama Ama organiktir ya. ya benim öyle takıntım yok. Ya bazı insanların var böyle o organik olsun bu organik. Markette de yazıyor mesela organik olduğu. Orada da tercih edebiliyorsun organik veya değil. Ya ben çok konuşmak Ananızın istemiyorum. evinde organik mi yediniz Çok kardeşim? konuşmak istemiyorum tamam. Şimdi burada market deyince neler var işte yumurtadan tutun da tereyağı, süt, işte ne bileyim işte sebzeniz, meyveniz, etiniz, balığınız, aklına gelebilecek her şey. Her Yani şey markette. tükettiğimizle ilgili her şey var bunun içerisinde. Birkaç tane bu 1000 doları nasıl elde ettik? Yani rakamlardan bahsetmemiz gerekirse mesela burada yumurta bizim çok tükettiğimiz bir şey. Bizim çocuklar yumurtayı çok seviyorlar. 18'li yumurta fiyatına baktım. Ne ödemişiz diye. Ve bu arada 2 aydır da 3-4 günde bir markete gidiyoruz. Fiyatlar hep aynı, hiç değişmedi. Bazı zamanlarda o değişmeyen fiyatlardan çok aşağı böyle indirdikleri oluyor. Kampanya fiyatlar, oluyor. Mesela kampanya biz oluyor. baktım 18'li bir yumurtayı 5.34 dolara almışız. Ama Sonra o yumurtaya bir sonraki gittiğimizde %50 indirimle 2,5 dolara aldığımız zaman da olmuş. aynen öyle. Ama mesela 5 dolar diyelim ki yumurtanın 18 18'li yumurta 200 liraya falan tekabül ediyor. İyi. 42 lirayla çarptığımızda dolarla. 43 bin dolar şu anda. Belki bunu izlediğinizde 30'dur. Ben her gün takip ediyorum. 42-35 falan Belki şu inmiştir anda. aşağı, bilemiyoruz. Mesela meyve çok ucuz burada. Muz mesela muza baktım. Muz çok ucuz. Muz işte libreye göre burada ya. Librede şöyle bir şey 1 libre yarım kiloya falan tekabül ediyor. Ona da baktım işte 0,453 kilogram falan oluyor. Mesela muza baktım 1,5 kilo muzu ne ödemişiz biliyor musun? 2 dolar. 1,5 kilo. Libre Evet. değil. Anladım. 1,5 kiloluk muza 2 dolar ödemişiz. 86 liraya almışız. Güzel. Ya çocukluğumuzda şu muz yılbaşlarında falan çok hatırlıyor musun ya? Muz yemek böyle çok lükstü ya. Vallahi öyle. müthiş. Ben hatırlıyorum, muz lüks bir şeydi ya. Bilmiyorum Çocukken. Cem lüks müydü ya? Lükstü muz ya. Hatırlamıyorum o Muz kadar lüks ama. bir şey Türkiye'de. Yani belki son 15-20 Şu an değil, yıldır artık değil de yıllardan biz beri değil küçükken lüks bir şeydi muz. Burada yediğim üzümü lütfen buraya kesme anlatmak istiyorum. Biz mesela Ben hiçbir Türkiye'de şeyini kesmeyeceğim. çok güzel bizim bulunduğumuz semtte üzüm bağları olan yerler var mesela. Oradan alırız üzümümüzü. Hatta bahsedebilir miyim? Bahset tabii canım. Ya biz kendi şarabımızı kendimiz yapan insanlarız. Hatta en son mesela işte 300 litre şarap yapmıştık kendimize ama hepsini de biz içmiyoruz. Yani biz işte 300 litre şarabı nereye içeceksin zaten? bir kadeh içiyorsak eşimiz, dostumuz, arkadaşımız geldiğinde hep giderken bir şişe onlara hediye olarak verirdik Şimdi arkadaşlar yanlarında. gelince birer kadeh içiyorsun. Oo ne güzel şarapmış diyor. Tabii. Sen de hediye ediyorsun. Ev yapımı, natürel. Tabii. Ondan sonra babamın kulakları çınlasın. Çok anlamda şeydir. uzman. Sever, uzmanımız. Burada
Üzüm aldığımızda ben böyle bir üzüm yemedim hayatımda. Yani bizim yediğimiz üzüm değilmiş. Bu üzümler nereden geliyor çok Kötüleme merak ediyorum. kardeşim Türkiye'yi ya. Nasıl bir üzüm biliyor musun? Yani o kadar lezzetli ki kütür kütür. Nerenin üzümü bakamadım henüz. Merak ediyorum nereden geliyor? Buranın üzümü mü? Rakam olarak da uygun yani. Üzüme mesela ne vermişiz biliyor musun? 2 librelik almışız. Yani 1 kilogramlık konuşamadım üzüme $7 vermişiz. O da 295 lira falan yapıyor galiba. Evet. Gibi rakamlar. Ha mesela Ama bir de şu an üzüm zamanı da değil. Onun yüzden belki fiyatı ona rağmen yüksek olabilir burada. olabilir. Şeyi çok tüketiyoruz biz. Her gün muhakkak 1-1,5 adet gibi bir avokado tüketimimiz var. Türkiye'de de böyleydi. Hatta orada isyan ediyordum. Her markete gittiğimde bir avokadonun fiyatı değişik olur mu? Bir de marketten markete çok fark ediyordu. Burada mesela her avokado almaya gittiğimde 4'lü alıyorum avokadoyu. $5 ödüyorum. Yani 210 liraya tekabül ediyor 4 tane büyük iyi bir avokado. Evet. Ya şeyi bahsetmiyorum bile yani kıymadır, biftektir falan yani çok uygun ya. Yani ne diyeyim işte kıyma $6 almışız. Biftek dana etini $10 Kilosunu almışız. mu $6 almışız? Libresidir o. Yani yarım kilosu. Yarım kilosu. Yarım kilosu $12, $15 arasında kıyma. Evet. İçindeki yağ oranına göre çünkü buradaki kıymaların üzerinde yüzde kaç yağ olduğunu net yazıyorlar. Ona göre fiyat yukarı aşağı oynayabiliyor. Şey saymıyorum hani dedik ya işte 3 günde bir 4 günde bir gidiyoruz markete de $100-120 arası diye konuştuk ya bunun içinde inanın sütümüz var, çikolatalı sütümüz var, taze sıkılmış portakal suları çok güzel buranın. Onlar var yani çocuklar mesela benim kızım kruvasanı çok sever böyle taze fırınları var marketlerin içerisinde böyle 13'te 15'lik kruvasanlar var şöyle büyük bir paketlerde. Yani kruvasana verdiğimiz rakam ne biliyor musun? $6. Büyük kutuya mı? O büyük kutuya. Çok iyi. Ya şey çok ucuz hani ya. her şey var bunun içinde, bu rakamın içerisinde. Abur cuburları, çikolataları, sütleri, ne bileyim portakal suları, meyve suları, eti, et yoksa balığı muhakkak var yani. Sebzesi. Bu pastane ürünleri çok ucuz burada. Benim gördüğüm mesela elmalı pay, ne bileyim pastalar, o tarz şeyler Türkiye'deki rakam yani pastane ürünlerine göre fiyatları çok makul. Yani çok uygun ya. Yani tereyağı alıyoruz mesela. Tereyağı $6,5. Ne pahalı? 450 gram. Yani gıda tarafında pahalı bir şey yok. Ha bunu şeyle çarptığımızda belki 42 ile çarptığımızda hemen hemen belki Türkiye ile aynı şeye geliyor olabilir. Buradaki gelire kıyaslarsan. Gelire kıyaslarsan çok ucuz. Yani Türkiye'deki fiyatlarla benim gördüğüm kadarıyla şu kısa sürede evet. Neredeyse yani her şey birebir aynı gibi. Yani burada masraflar bu şekilde. Hani yemek de gıda tarafında da her şeyi yiyebiliyorsun. Yani marketten çıkarken etini almış oluyorsun, yoğurdunu, sütünü, fırınından taze kruvasanını, ekmeğini, meyveni ne varsa yani aklına gelebilecek her şey var yani. Burada ne pahalı geldi sana? Pahalı gelen bir şey var mı? Bir düşüneyim. Yani bu çok yüksek fiyatmış falan dediğim bir şey var. Ya bence ev fiyatları biraz hani yüksek gibi geliyor bana. Ya değil. Çünkü neden değil? Devlet sana diyor ki ben senin çocuklarını ücretsiz bir şekilde okuturum. Evet. Servisini ücretsiz bir şekilde veririm. Ekstra işte çocuklara işte bilgisayardır, kulaklıktır her şeyini okulda ben bunu sağlarım. Bunun da bu tarz kiralarla çünkü bu şirket de sana bu evi kiralarken devlete bir vergi ödüyor. Bu vergiler kesinlikle. Ya mesela bana göre pahalı gelen şeyler bir sağlık hizmeti dedikleri gibi pahalı olabilir ama aldığın hizmetle kıyaslarsan Türkiye'de özel sağlık sigortası yapıyorsan eğer orada da yine kafa kafaya geliyorsun bence. Araç kaskosu bana biraz pahalı geliyor burada sadece. Belki de biz yeniyiz diye onu da söylemiştim. Evet biz yeniyiz diye. Evet. Ama onun haricinde rakamlar yani dolar TL kıyaslamazsan bile Türkiye'dekiyle kafa kafaya yine benim şöyle bir düz mantığım var. Burada 2 kişi çalışıyorsa ailede ortalama bence bir ayda $3.000 falan kazanır bir kişi çok rahat. Evet. Yani standart bir iş yapıyorsa 2 kişi de $6.000 burada çok rahat geçinirler. Evet. Ya şimdi ona geleceğim kaygısız mesela. Bunların hepsini topladığımızda işte markettir, kiradır, araç
giderleridir. Hepsine işte çocuğun yemektir vesaire topladığımda toplam 4.636 dolar yaptı. Yine 5.000 doları 5.000. yakalayamadık ama onu da şöyle yakalarsın. Sağlık sigortalarına dahil edersen 5.000 dolara tamamlarsın bunu. İşte karınıza çanta, çocuklarınıza oyuncak ıvır zıvır alacaksanız 6.000 dolar. Ya şöyle Çünkü burada acayip yani bu bir giriyorsun mağazaya böyle. Bu ürün piyasada 1000 dolar. Mağazaya giriyorsun burada üstün çizmiş 300 dolar. Kaşıyor yani seni. Al beni al beni. cezbediyor değil mi? Cezbediyor Ama tabii. bu birazcık meselesi. Alışveriş kısmı tamamen herkesin kişisel tercih meselesi. Ama ona da mesela çok şöyle ona da baktım. Ne harcamışız diye fişlere şöyle bir ayaküstü bakayım dedim. Mesela işte çocuklara polar almışız. Kolombiya'dan 3 tane çocuk poları. 60 dolar vermişiz. Üçüne. Bence çok normal. 3 tane çocuk poları, evet. Gayet iyi. Ve işte ben mesela spor ayakkabı almışım. Türkiye'deki spor ayakkabılarımı orada bırakmışım spor yaparken kullandığımı. 45 dolara almışım. Nike'ın spor ayakkabısını almıştım. Giyim kuşam uygun fiyat. Onun mesela şu tişörtü Tommy'den aldım. 17 dolar. Tommy'de 17, Guess'te de aynı. Belki Gap'te daha da ucuz. Yani bunlar Tabii. hani standart markalar burada. Mesela sen aldın, kot aldın Levi's'tan, 2 tane kot 501, aldım. 50 dolar. 2 tanesi 60 dolar mı 70 dolar mı ne geldi? Evet. 2 tanesi. Ben onun Türkiye'deki fiyatına baktım. 501 ne kadar diye merak ettim. Türkiye'deki fiyatı da 3700 liraymış. Şu anda 501'in. Yüksekmiş. Burada 50 dolar. Değil mi? Evet. Hatta 2 tane alırsan İndirim ikisi yapıyor 70 dolara diğerinde. falan geliyor toplamda. Evet. Öyle enteresan şeyler. Yani de giyim var. kısmı da böyle. Yani giyim değil. Tamamen kişisel, herkesin kendi tercihi. Çok Markasına yüksek göre fiyatlı değişir. giyersin. Ama Daha her şey var burada ama yani çok yüksek ütopik. o tarafa ürünler fazla de var. girmek istemiyorum. Evet, Masraflarım o tarafa. ortaya çıkmasın diye ama Oradan mesela çıkıyoruz. bir kadın olarak çanta almak isterseniz işte gidin Koç'a da gitseniz, ne bileyim diğer benim aldığım neydi o çantanın markası en son? Ben o kanallar bende çekmiyor. İşte 100 dolarla 150 dolar arası değişiyor. Öyle söyleyeyim. Hani kadınların en sevdiği çanta, ayakkabı ya. Ayakkabılar da keza öyle. Bir Toparlarsın. ailenin geçinmesi 5.000 dolara rahat rahat, yemesi, içmesi, kirası, arabası, her şey 5.000 dolara Yani buraya hallediyorsunuz. gelirken cebinize ıvır zıvır masrafınız hariç yıllık 60.000 dolarlık bir şey koyacaksınız. Masrafımız olacak diye Tabii. planlayacaksınız ki Tabii. burada hayatınızı sürdürebilin. Keyifli bir şekilde, yoksa ızdırap Yoksa olur. onunla beraber burada bir yeni işler yaparım, ekstra para kazanırım dersen bu 60 milyonun üstüne paranı koyarak aylık gelirini, giderini belki kafa kafaya getirebilirsin. Ama şeyde de masraf oluyor mesela ev tutarken ciddi para harcıyorsun. Şöyle ev tutarken Kaparası vesairesi. tabii ki para harcıyorsun. Ev eşyaları da toplamda hani Evet, normal evet, bir sıfırdan ev düzlük neredeyse. evet, o da 5.000 dolar tutuyor. Yani televizyonundur, koltuğundur, sehpan, ne bileyim elektrik süpürgen, saç kurutma makinenin her şeyini toplarsan o da yaklaşık olarak 5.000 dolar falan tutuyor. Evet. Ivır zıvır Yani vesaire. evi toplamak için, tutmak için aslında bir 10 bin doların olacak Evet, bence. kesinlikle. 10 bin dolara Olması evi lazım. kiralayacaksın, depozitosu vesairesi. 5 de içine harcayacaksın. Totalde bir 10 bin dolar harcarsın. 60 binde yıllık giderini koysan 70. Bir araba alacaksan onu da hani peşin aldığını varsayarsan bir 30 daha koyarsan ona bir 100 bin dolara ihtiyacın var aslında. Amerika'dan anahtarı çevirmek için. Bir yıllık. Evet. Bir yıllık total kümülatif giderim bu. Tabii Evet. ek işler burada vesaire bir şeyler yapıyorsan onu geriye koyabiliyorsun. Bu önemli bir konu. Yani şey sanıyor insanlar, biz hep onu mesela kendimiz çok inceledik buraya gelmeden. Bunun farkındaydık. Burada yaşam standardı okey yüksek ama kolay değil yani burada. Hani sosyal olarak adaptasyonu geçtim. Finansal olarak da buraya adapte olman lazım. Cebindeki Tabii. parayı burada ucunu kaçırıyorsun. Hop, bir bakıyorsun para gitmiş. Nereye harcadım onu diyorsun. Çok dediğim gibi çok harcanacak yer var. Hesaplı kitaplı gitmek lazım. O yüzden böyle bir Dedin finans ya. müdürümüz var. Böyle bir danışmanımız var. Baş danışman. Hesaplı kitaplı her şey, hiç Her merak şey, etmeyin. her şeyimiz hesaplı kitaplı Her şey olacak yazıyor. bugüne kadar. Ya mesela burada dedik ya işte biz hazırlık çok video izledik gelmeden önce. Gerçekten yani Çok iyi. insanlar nasıl yaşıyorlar,
neler hemen hemen aynı. Yani onların bahsettikleriyle bizim de yaşadığımız aynı rakamlara tekabül ediyor açıkçası. Değişen hiçbir şey yok. Fakat bazı videolarda işte insanlar şey görüyorum. Ya işte mobilya işte rahattı. Ben mesela mobilyamız çok kötüydü. İşte bir mağazaya geldik, şimdi mağaza anlatıyorlar falan. Ona denk geldim. İşte ay bir an önce şu yatağımızı değiştirsek ne kadar rahat edeceğiz gibi bir şey. Ya ben gerçekten bu insanların Türkiye'de de nasıl bir yaşam tarzı olduklarını, nasıl bir evde yaşadıklarını çok Bülbül merak yuvasında ediyorum. Bak yaşıyorlarmış Türkiye'de. emin O ol, rahatı bırakıp kaçmışlar, emin gelmişler. ol yani bak şöyle söyleyeyim sana. Orada oturdukları evle burada yaşadıkları hayat arasında dünya kadar fark var. İşte kadın yatağından yok öyle bir şey ya. Her şey inanılmaz konforlu, çok rahat. Her bütçeye göre mobilya Var canım var, yani. yatak var, eşya var. Ucuz da var, pahalı da var. Kesinlikle öyle. Ya bir de Yeme şöyle içme bir şey var. konusunda da söylüyorlar mesela. Ben 2 aydır buradayım. Yani hiçbir şey aramadım şimdiye kadar. Her şey var. Karnabaharı da var. Sebze yemek istersen brokolisi de var. Ne ararsan var Ay yani. Mahmut, bu organik yumurta değil, ben bunu ulan sanki Türkiye'de hep organik yumurta Ha, organiği de var. Ama Var, o almak da var da istersen yani, gidip ay, arabana binip gidip özel organik olarak yumurta alman gerekiyor. yemezsem olmaz. İşte Markette de var bu arada organik Var, her yumurta. yerde var da ya bu kadar şey. Ya arkadaş, bambaşka bir ülkeye geliyorsun, tamam mı? Erkekler de bunu yapıyorsa bilmiyorum ama kadınlar, izlediğim videoda kadınlar biraz bu konuda şeyler. Başka bir ülkeye gidiyorsun, biraz adapte olmak için evet gerçekten çok lükse alışık olsan bile bazı şeylerden imtina yapıyorsun yani. İmtina ediyorsun. Ve sözünü kesiyorum ve bu arada onu söyleyeceğim. Bunu hani yatağından şikayet eden kadınla ben yani kendi yaşadığım hayatla Türkiye'de kıyaslarsam benim burada şey demem lazım. Ya of, Burada ne işimiz var demem Burada ne lazım. işim Bırak var demem buraya lazım. gelmeyi, yani buraya gelmek bile anlamsız oluyor o zaman zaten. Ya buraya gelme niyetin varsa lükslerinden arın kardeşim bence. Yani lüks saplantın olursa burada zaten bir, eşine ızdırap olursun, iki, finansal olarak dert yaşarsın. Yani o kafadan çıkmak lazım. Her şey var çünkü 3 liraya da var. evet. 53 liraya da var, 153 liraya da var. Bir de Cebinde varsa al. Bu eyvallah arada da. bir de aynı markadan da var. Var. Yani adam çıkarmış demiş ki işte bu ayakkabı 2 sene öncenin kalma sezonundan $30. 30 dolar Nike var. Yeni 250 sezonu dolardan Nike var. evet yeni sezonu 60-70 dolar, 120 dolar. Yani bu tamamen şey meselesi. Evet, yani bence orada birazcık Kişiye şova gerek yok yani. Ben bu böyle bir yere geliyorsan, ki benim nacizane önerim şudur. Yeni yerlerde adaptasyon için bütçeler minimumda tutulmalı. Çünkü belki 10 kişiden 3 tanesi buraya adapte olamayıp evine dönüyordur. Ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Kolay değil. Başka bir coğrafya, her şeyden uzaksın. tabii. Bizim de daha ikinci ayımız Tabii belki, canım, belki biz biz bile de onu yaşayacağız yapamayabiliriz. yani. Kesinlikle. Ha, biz bugüne kadar birçok farklı yerde hani şehir olarak olmasa da zorlukları yaşadık seninle. O yüzden ben burada o anlamda hani ya yok biz burada yapamıyoruz diyeceğimiz hiç aklımın ucundan bile geçmiyor da. Ama yine de insanlar hareket ederlerken bence böyle bir temkinli hareket etsinler. İşte en iyi mobilyayı alalım. Kardeşim sen bir bak bakayım, öyle miydi senin hayatın? Hayır. O zaman burada da biraz sabret. Evet. İşte en iyi yatakta yatalım. Ya biraz sabret yani. Bence burada birinci önceliğin çocukların okula veya bu hayata adaptasyon olmalı. Kesinlikle. Evli aileler için. Çocuklu aileler için. Çocuğu olmayan, çocuğu daha olmamış yani 2 kişilik aileler için de, erkekler için şunu söylüyorum. Bence eşinizi adapte etmeye çalışın bu ortama. Karınız sevmiyorsa ve sizin zorunuzda bir şey yapmaya burada çalışıyorsanız çok büyük ihtimalle evinize dönersiniz yani. Erkekler birçok ortama ben her ortama adapte olurum. Benim için hiç sorun değil ama ya Emel bir gün derse ya ben burayı sevmedim falan, burada yaşamanın da bir anlamı kalmaz. Tabii. Çünkü Her iki tarafından diyor ya yuvayı dişi kuş yapar. haz alması Bence lazım. böyle. Bir de burada şeye dikkat etmek lazım. İş konusunda bence biraz hassas davranmak lazım. Mesela biz hep konuştuğumuz şey şuydu. Biz buraya gelirken bir şirket kurduk. Hala burada kurduğumuz şirket üzerinde de işlerimizi yapıyoruz. Türkiye'deki işlerimizi de yapıyoruz ama burada bir şey var. Aforizma var bence Türklerin kafasında. Buradaki Türklerin böyle değişik işlerde çok büyük paraları kazanabileceklerini pompalayan
insanlar var burada. Bu sefer de ellerinden de Evet. oluyor. Ellerindeki paradan da oluyorlar. Onlara dikkat etmek lazım. Evet. Ne diyor adam? Bana hoca deyin diyor. Hocam. Ne diyelim size işte X Bey? Bey değil. Hoca Ceyhun deyin. hocam. Bana hoca deyin. Hocam, hoca da demeyin. Ne deyin ya? Sir deyin. Hello sir. Sir. Yani şeye dikkat etmek lazım burada. İş konusunda biz hep gelmeden hep şunu konuştuk. Emel bir sene izleyelim bakalım. Ekstra bir şey yapabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Ben geziyorum mesela boş zamanlarımda. İnsanlar ne iş yapıyorlar? Dün bizim sitemizde bir yemek vardı. Orada insanlarla konuştuk. Siz ne önerirsiniz? Buranın kendi vatandaşlarıyla oturduk, yemek yedik. Ne önerirsiniz? İşte bir bütçemiz varsa bütçeye nasıl bir iş yapabiliriz? Çevredeki insanlarla konuşuyoruz. Burada uzun yıllar yaşamış Türklerle konuşuyoruz. Ama iş konusunda mesela bu rüzgara kapılmayın. Çok paranızdan olursunuz. Şöyle hem paranızdan olursunuz hem sağlığınızdan olursunuz. Çünkü insanın para Yıkanırsınız kaybetmesi gerçekten insanı moralmen çok bitiren bir şey. Burada şimdi insanlara şöyle bir şey pompalanıyor gelirken. Biz gelirken de bunu yaşadık. Yaşadık. Şöyle işte en kolay kısmı işte E2. E2 yapabilirsiniz. Burada bir yatırımcı vizesiyle buraya gelebilirsiniz gibi insanlara Hakikaten işte çok kolay ama. çok kolay, Müthiş kolay ama O kadar. şimdi şöyle size bir iş modeli atıyorlar önünüze. Evet, size artılarını söylüyorum. Eksileri hiç anlatılmıyor. Yani o işle alakalı sizin riskleriniz neler? Yani bir kamyonet alırsınız, araba taşırsınız belki ama o arabayı taşırken sizin nasıl bir sigorta yaptırmanız lazım? O arabayı taşıyan kişi kaza yaptığında sizin bununla alakalı sigorta ücretleriniz kaç katı, kasko ücretleriniz ne kadar artıyor? Hani iyi zamanda iyi, kötü zamanda ne oluyor? Şöyle bir şey yok. Ben Hani bunun olumsuz tarafları yok şunu yani söyleyeceğim. anlatılmıyor Şimdi hiç. şunu der insan. 2 ay olmuş oranın uzmanı olmuşsun. Hayır kardeşim, biz buranın uzmanı falan olmadık. Biz ikimiz de neredeyse 20 yıldır ticaret yapıyoruz. Evet. Kendi işlerimiz var. Ha burada yapmışsın ha başka yerde yapmışsın. Tabii ki buranın başka dinamikleri var. Bunun farkındayız zaten ama şuna kapılmamak lazım iş hayatında. Aç gözlü olmamak Bir, lazım. açgözlü olmayacaksın. İki, abicim bu işe gir, ayda $10.000 para kesin Evet. cebin. Yok böyle bir dünya. Bu hiçbir işte yok. Evet. Yani bir gün karşınıza herhangi biri çıkar, abicim bu işte bu kadar para var derse emin olun o para, garanti para asla yok. Yani o fare kapanı hikayesi, yakalanırsınız günün sonunda. Evet. Ne iş yaparsanız yapın öyle bir emek vermeden kesin garanti paralar falan, bunları burada çok görüyorum, çok duyuyorum. Belki sizin farklı yetenekleriniz var. Evet. Yani bir spor alanında olabilir, yaptığınız işle alakalı olabilir. İlla ki E2 ile gelmenize de gerek yok. Birçok vize türü var yani bununla alakalı. Amerika'ya Hiç gelmek cebinizden bence çok zor değil. doğru Paran irtibata Evet. Doğru irtibatı kurarsan cebinde de o bahsettiğim bence $100.000 paran olacak bak buraya gelmeden. evet. $100.000 E2 de yapabilirsin istersen. Başka bir tip vizeye de gelirsin. Burada şirket de açarsın falan filan. $100.000 koyacaksın cebine. Büyük Evet. bir para mı? Bayağı büyük para. Ama hayat risklerden oluşuyor. Kardeşim satacaksın evini, arabanı, tarlanı, eğer böyle bir riske girmek istiyorsan ve nakit o an cebinde o para yoksa o riski yapacaksın, deneyeceksin ya da hiç hariçten gazel okumayacaksın yani. Ben son olarak da onu söylemek istedim. Dikkat etmek lazım. Burada gerçekten insanlara iş pompalıyorlar. Evet. Gel bunu yap, $100.000 bu sene, bir senede işte bunu yap, ayda $5.000 kesin. Sen çalışmazsın kardeşim, işte araban çalışsın falan, bunlara pek hemen inanmayın. Belki doğrudur ya adamlar söylediği şey. Olabilir şimdi yani. şöyle Tamam. yapan da var tabii ki, olan da var Ben- ama bunun artısı eksisi riskleri neler? Yani senin şoförün hastalandığında sen bir ne de- yapacaksın? Sen mi çıkıp Bir de şimdi süreceksin senin o? yeteneğinle, mesela ben şunu söyleyeyim. Bir yazılım işi yaparsın. Ben yapıyorum 20 senedir. Abi ayda 30-40 bin, $100.000 kazanırsın. Yazılımcılıkta. Buyurun açın bir yazılım şirketi. $100.000 kazanın. Evet. Var kazanan. Ama senin bu anlamda bir vizyonun, bir yeteneğin, bir çevren yoksa sen hiç kazanamazsın. Evet. Ama kazanan var. Ya da bir şoförlük işi. Senin şoförlükte mantaliten yoktur, ona yatkınlığın yoktur. Millet $10.000 kazanıyordur.
Sen gider ikinci gün bir yeri toslarsın. Arkana bazıları arabayı devirirsin. Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan da olursun. Tabii. O yüzden burayı izlemek lazım. Burayı izlerseniz yani Amerika'da nasıl yaşanıyor falan. Benim şu anda yaptığım şey o. Bence daha rahat Biz hareket hatta bir edersiniz. sene öncesinde buraya geldik. Gezdik, gördük. Türkiye'ye döndüğümüzde bir sene boyunca da Planlama yaptık. planlama İyi. yaptık. Hayatımızla alakalı araştırmalar yaptık. Ya okulu hangi okula gideceklerini, hangi evde oturacağımıza varana dek buraya indiğimizde uçaktan Evet, her şey aslında netti her şey yani belliydi. belliydi. Geçen gün mesela şeye gittik biz. Bir üniversiteye gittik Atlanta'da. Evet. Georgia Tech. Evet, Georgia Tech Üniversitesi. Orada mesela işte gençler var, çok güzel. Ben gerçekten gurur duydum. Hepsi tek tek işte kendilerini anlattılar. Türk bunlar bu arada. İşte ODTÜ'den 10 Kasım, mezun 10 olmuş. Kasım için Atatürk'ü anma töreni vardı. Onun için gitmiştik oraya çocuklarla beraber. Orada karşılaştık Evet. onlarla da. İşte ODTÜ mezunu, ne bileyim bakıyorsun diğeri işte Boğaziçi'nden mezun olmuş. Koç'tan vardı. Koç'tan vardı. İnanılmaz yani çocuklar gelmişler buraya işte doktoralarını yapmaya Tabii gelmişler. doktora yapıyorlardı. Okuyanlar var. Yani birinci sınıftan itibaren okuyanlar Müthiş var. güzel bir şey yani bravo onlara. Orada mesela işte bizden yaşça büyük insanlar da konuşma yaptılar. İşte dediler ki yani siz buraya işte kıvılcım olarak geldiniz, ülkenize ateş olarak gidin. Evet çok güzel. Bizim hepimizin istediği bu. Tabii canım, Gönlümüzden bu geçiyor. Fakat yani biz burada Türkiye'de gerçekten bazen şey oluyor. Siz ateş oluyorsunuz ülkenizde, gerçekten ateş olmak istiyorsunuz. Ben 15 yıldır, eşim 20 yıldır o ateş oluyor. Sonra o ateşin içinde yanmaya başladığınız zaman Sözde yangın söndürücü de püskürtüyorlar ülkede. Sön çocuklarınız kardeşim da diye. aynı ateşte yanmasını istemiyorsunuz artık. Kavruluyorsunuz. Bak, kıvılcım olup ateş olmuyorsun. Kıvılcımken direkt kavruluyorsun. Asıl bizim Tükeniyorsun gelmemizin sebebi bu yani. Tercih etmemizin sebebi bu. Biz çok ateş olduk. Sonra o ateş bizi yakmaya başlayınca dedik ki biz Yorulduk. artık yorulduk. Biraz bize müsaade. Toparlayalım mı şimdi Ceyhun? Toparlayalım bakalım. Bayağı daldan dala atladık ama Çok atladık valla. Maliye Bakanımız olarak yine de sen Şeyden de bahsetsek mi acaba? Mesela işte iş için falan dedik ya. İşte burada bazı insanlar işte Amazon'la alakalı iş yapabiliyorlar. Hani iş fikri olarak. tabii çok güzel işler var rakamlar yani. kazanıyorlar Amazon. Ama Amazon tarafı şey mesela. Biz Türkiye'de de bunu gördük. Daha yatay yani 1-2 sene bunu yapacaksın ki Pik burada senin yapamıyor iş. yaşam maliyetlerini çıkartabilsin, giderlerini çıkartabilirsin oradaki satış karlılığın. Ya ben işte çok uzun yıllardır e-ticaret danışmanlığı yapıyorum. Türkiye'de şunu söyleyeyim, Amazon işi başka bir iş yani. Çok güzel. Çok güzel para kazanılabilir Evet. bir iş ama başka bir şey. Bu çok yatayda seyreden bir iş. Özellikle Amazon işi ama günün sonunda iyi paralar kazandırabilecek Evet. bir iş sebat edildiğinde. Ama hani iyi ben bir tercih Amazon olabilir işi, Amazon işi. Amazon işi yapacağım deyip de ilk aydan itibaren gelir elde Yok. edebileceğini yanılır yani. Bence öyle bir şey Ondan yapacaksan bahsedeyim. Türkiye'de başlat. Bu 6 ay sonra Evet. belki bir sene sonra buraya gel. Kesinlikle. Belli Onun bir finansmanı yakaladıktan sonra. haricinde şey vardı yine Etsy vardı mesela. Orada da Evet. yine bir kazanç yöntemleri var Etsy tarafında. Online para kazanılabilir Amerika'da. Yani Türkiye'de ürünü üretip burada da satılabilir. Burada el emeği bir şey de yapılabilir. Valla bence burada en güzel yapılacak şey gıda işi yapmak. Gıda işi evet ben burada onu çok araştırıyorum son zamanlarda. sabahları mesela biz çıktığımızda dışarıya bazen işte kahvaltı etmeye çok fazla özellikle yaşlılar, emekliler herkes Emekliler dışarıda hep vallahi geziyorlar. sabahları işte 60 yaş üstü, 65 yaş üstü hatta. 100'e kadar. Yani çok yaşlılar Çok, var hemen gerçekten burada. öyle. Hepsi kahvaltı ediyorlar. Çok seviyorlar. Yumurtacılar falan burada bayağı güzel Evet, iş çok yapıyor. Onu yumurta- da çok özlemledik. yumurta satıyorlar. Mesela birkaç tane kafe tarzı devirle alakalı şöyle bir bakayım dedim ben neler var işte. 90 bin dolara, 95 bin dolara ufak bir yere devir alabilirsiniz. Kafe işletebilirsiniz. Böyle bir şeyiniz varsa, Yeteneğiniz. yetenek demeyeyim de hani çalışma isteği aslında kafecilik. Aslında hobi gibi bakmak lazım kafe Mesela işine o tarz bir başlangıçta. yatırım senin aileni de geçindirir aynı E2 de zamanda. alırsın. E2 alırsın, giderlerini çıkartırsın, Çıkartırsın. aileni geçindirir. Bu tarz Geçindirir. hani Aynen. devretmek isteyen insanlar oluyor bu tarz iş yerlerine. Bir tanesini okudum diyor ki adam işte
bir tanesi Atlanta'da, diğeri başka bir şehirde. Diyor ki gidip gelmesi zor oluyor. Dolayısıyla bir tane elimden çıkartmak Ki istiyorum zaten bu diyebilirim. tarz yerlerin böyle bütün finansmanlarını alıp avukatlarınızla ve muhasebecinizle görüşüyorsunuz. Size evet doğru bir yatırım mı değil mi diye burada hani bir şey kaçırma işi yok. Yani defteri yanlış tutma gibi bir durum söz konusu Tabii, olmadığı için birkaç yıllık geçmişe dökümleri dökümü gösteriyor. Karlı mı burası değil mi, para eder mi etmez mi onu Zaten- net görebiliyorsun yani. ortaya dökülüyor. Bir de şeyden de bahsedelim. Bu insanlar, en çok gençler bu DoorDash olayını merak ediyorlar. Bunda da yaklaşık olarak şöyle bir şey hesapladım ben. Yapan insanlardan. Diyorlar ki işte yaklaşık 120 ile 150 dolar arasında bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani sabah saat siz 7.30'da arabanıza binip çalışma izniniz de varsa tabii bu anlamda öğlen 1.30'a kadar çalışırsanız 6 saatlik bir çalışmada o günün yoğunluğuna göre 120 ile 150 dolar arasında para kazanıyorsunuz. Bu da ayda 4.500 dolar yapıyor. Ama dersen ki mesela Başka bir şey söyleyeceğim. ben 1-2 saatte ekstra çalışayım, Mutfak o da masrafını çıkartırsın aslında. çok rahat çıkartırsın. Evinin tüm masrafını da çıkartırsın. Yani ben gencim, ben paket servis teslim etmek istiyorum, Amazon'da çalışmak istiyorum, ne bileyim yemek taşıyacağım. Tercih meselesi bu. Ama ben mesela Yapmak istiyorum diyen olursa tüm masrafını çıkartır. yok şunu demek istedim. Normal bir iş yapıyorsundur. Akşam 6'dan 8'e kadar ekstra bunu yaparsan O da var. mutfak masraflarını ve birçok masrafını çıkartırsın. Ama bence benim nacizane fikrim şu. DoorDash gibi, Amazon'da işte paket yapma ya Uber gibi işler bir girdap. Yani o girdaba girdiğin anda ve gerçekten ana para kazanma metodun oysa ve ondan sürdüreceksen hayatını, başka bir iş yapamazsın burada. Evet, o başka bir şey. Yani tercih meselesi. Onu dediğim yaptığın anda zor yani iş. Bir daha çünkü onu sürdürmen lazım. Başka bir şeyle ilgilenemezsin. Başka bir iş yapamazsın. O yüzden bu geçici bir iş olabilir ya da burada tutunmak için belki kısa süreli 1 yıl, belki 2 yıllık bir iş olabilir ama uzun vadeli çok yıpratıcı bir iş olduğunu düşünüyorum ben o işin. Tabii yaşının da genç olması lazım. Gençsen ben mesela YouTube'da bir arkadaşı izliyordum. Çocuk her gün video atıyor Türkiye'deyken. Evet ya. ben Arabada de- falan yatıyor böyle AVM'lerin otoparkında. Yani mutluydu hayatından. Tabii eminim zorlanıyordur ama Çok zorlanıyordur ama sadece o işi yapıyor. arabada yatıyor, her gün video çekiyor. Bunun için de zaman harcıyor gerçekten. Helal olsun, tek başına gelmiş genç bir arkadaş. Çalışıyor, ekmeğini çıkartıyor. Niye YouTube'da bir tane daha izledik onu. Türkiye'de izliyorduk, burada da izledik. Genç bir çocuk. Adını ben de hatırlamıyorum. Çok böyle efendi, çok düzgün bir çocuk. Keşke onunla burada karşılaşabilsem. İsmini inan ben de hatırlamıyorum ama mesela o da gelmiş burada. Aşçılık falan yapıyor da bir otelde falan çalışıyor galiba. Ramazan mı? Ramazan'ın arkadaşı. Ramazan geldi, Ramazan. diye söyleyen çocuk. Buraya ekle. O mesela çok efendi çocuk. Çok Ya burada çok genç gençler, arkadaşlar evet. çok güzel şeyler yapıyorlar. Ben Pırıl pırıl. bakıyorum Hepsinin, böyle. bu arada hepsinin de evleri, mesela videolar Tertemiz çekiyorlar. değil mi? Yani böyle bakıyorsun, tertemiz, Lan ne mis gibi adamlar var derli diyorum. toplu. O giyinme odaları falan. Çok güzel. Gayet. Gençler vallahi süperler. Üniversitedeki gençler senin söylediğin gibi yani çok böyle vizyoner çocuklar, acayip bilgililer, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Tutunmuşlar burada, daha belki birkaç yıl olmuş geleli ama özgüvenleri çok yüksek. Valla Türk insanı her yerde bir şekilde tutunabiliyor, bir şekilde ayakta kalabiliyor, kendini iyi ifade edebiliyor. Kesinlikle. Biz Türkler geçen mesela dün akşam yemekte sohbet oldu ya. Dedi ya işte adam Florida'dan buraya Atlanta'ya taşınmışlar gelmişler. karı koca. Aileleri burada olduğu için. İşte nasıl buraya da hayat, yaşam falan diye sordu. Biz de biraz iş fikirlerimizden falan bahsettik. İşte Türkiye'de de çalıştığımızdan bahsettik. Böyle bir takdir etti bizi falan. Ondan sonra dedik ki biz Türkler çalışkanız, yani Türkler çalışkandır. O da dedi ki benim bir arkadaşım var, Kenan diye bir arkadaşım. Kenan da çok kullanılıyormuş galiba Türkiye'de diyor. Çok zor işleri yapan bir adamdı diyor. Böyle resmini, profil fotoğrafını falan gösterdi bana Facebook'tan. Ben dedim ki Türk insanı, Türk çalışkandır gerçekten. Evet. Gerçek Türk çalışkandır yani, ben onu söyleyeyim. Tutunur, gittiği yerde başarır, yapar, azmeder. O yüzden eğer bir hayallerinizin peşinden gidiyorsanız, bir umudunuz varsa, nerede olursanız olun, hangi coğrafyada olursanız olun, çabalıyorsanız, gayret ediyorsanız günün sonunda başarırsınız. Toparlamak gerekirse Amerika güzel, zor, eğlenceli. İnsanlar
sevecen, buranın insanı sevecen. Hep, Mutlu. mutlular. Yani biz öyle gördük 2 aydır. Yani herkes birbirine selam veriyor. Arabayla giderken bile köpeğini gezdiren adam el sallıyor size arabada Evet. mesela. Yani Videoyu bir klişeyle sonlandıralım. Gerçek mi diye. Emel. Servisler Efendim? duruyor ya. evet, Okul servisleri. Amerika'da hayat duruyor biliyor musun? duruyor. Vallahi bu bir klişe değilmiş. Okul servisi durduğunda hayat duruyormuş arkadaşlar. Amerikan klişesiyle videomuzu sonlandıralım. Bir de söyleyelim en son. Buradaki aylık masraf 200 binle yani 195 ile 210 arası hallediyorsunuz. Türk lirası mı? Türk lirası. Biz şu anda mesela Türkiye'de olsaydık okul kaydımıza yaklaşık olarak aylık okul masrafımız bizim 120 bin Aman liraydı. bana o özel okul deme. Tüylerim de kendi Yani bizim için değişen hiçbir şey olmadı öyle Olmadı. söyleyeyim. Evet. Bu kadar. Aynı gider, burada da gider. Evet. Evet. Türkiye'deki giderle buradaki giderimiz aynı. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir video daha çekeriz. Bu videoda oldukça fazla poğaça ve çay içtiğinizi düşünüyorum. Poğaçalarınızı da yemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Buradan bu videoyu şu ana kadar izleyen herkese selamlar. Önümüzdeki videoda başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Bu kanalı takip ederseniz yani ve beğenirseniz memnun oluruz. Sayıyoruz. Bakıyorum şimdi ben görüyorum kimlerin izlediğini. Bazılarınız hem izliyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Ama beğenmiyor. Beğen tuşuna da basmıyorsunuz. Kanalı takip etme, abone olma, takip etme yok. Abone olma butonuna da basmıyorsunuz. Bunlara dikkat edelim. Hassas konular bunlar. Abone olmayanları ifşa edeceğim. Görüyorum bakın benim işim bu. Ben bakıyorum hepinizin izleyip abone olmadığına, kimlerin olup olmadığına. Aralarında arkadaşlarım da var. Mesaj mı gönderiyorsunuz? Sana söylüyorum. Evet bak var. Biliyorum yani. Fesatlık yapmayın, basın. Kardeşim böyle olmaz. En az bir 10 bin, sonra 50 bin, bir 100 bin olalım. Hadi inşallah bakalım. Hadi bakalım. Yeni videoda görüşürüz. Sorularınızı aşağı yazın. Cevaplıyorum hepsini. Bazılarınızın cevaplarını daha enteresan veriyorum. Yüksek ters manyel yaparsanız ben ters manyel yapıyorum size. O yüzden dikkatli şeyler yazın. Burada canımızı sıkmayın. Görüşmek üzere. Motive edin değil mi? Yani böyle bir video çeker, Vallahi zaman ayırmışız, video çekmişiz. benim kimse motivasyonumu Yani bozamaz kardeşim. Hani Ben şey açık olur açık anladın söyleyeyim. mı? Ben mesela izlediğim Helal kimseye olsun kötü ya. bir yorum Ben yapmam. yazmıyorum. Eleştirebilirim. Eleştir. Doğru bulmayabilirim. Okey, onu da Herkesin yaz. hayat tarzı, yaşam şekilleri farklıdır ama o insanın Hüküm verme rencide ya. Evet. Hüküm Yapmam öylesin yani. değilim kardeşim. Ben öyle biri değilim. Ayrıca benim motivasyonumu kralı gelse bozamaz yani. Ben motivatör bir adamım. Ben herkesi motive ederim. Beni hiç kimse bozamaz. Ben ailemi de Kadın motive olarak- ederim. İş hayatındaki çalışanlarımı da motive ederim. Sizi de motive edeceğim. Basın abone olmaya. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Hoşçakalın. Bay bay.